Yeni bir videodan da herkese merhaba, ben Sefa Kandemir. Yeni Kia Sportage. Yakışıklı tasarımı ve nispeten uygun fiyatıyla CSUV segmentinin en çok tercih edilen modeli Sportage tamamen yenilendi. Şimdi gelin yeni Kia Sportage'da neler değişti, tasarım detayları ve üstün güvenlik özellikleri neler, en anlaşılır şekilde öğrenmeye başlayalım. Video geçmeden önce bizi abone olmadan takip eden sevgili izleyicilerimize kanalımıza abone olmalarını, videoyu beğenmelerini ve sevdikleriyle paylaşmalarını hatırlatmak istiyorum. Şimdiden çok teşekkürler. Kia Sportage ilk kez 1993 yılında piyasaya çıktı. Özellikle ikinci nesliyle ülkemizde de oldukça sık gördüğümüz Sportage 2015 yılında 4. nesline kavuşmuştu. Tarihler 2021 Temmuz'u gösterdiğinde tamamen yenilenen tasarım ve özellikleriyle 5. nesil Sportage bizlerle. Yeni Kia Sportage'a önden baktığımızda önceki nesliyle hiç benzemeyen yeni bir tasarım bizleri karşılıyor. Hali hazırda yeni Tucson ile Hyundai Kia N3 platformu üzerinde üretilen yeni Sportage'ı ben yeni Bayon'a benzetiyorum. Yeni Kia Sportage'a önden baktığımızda büyükçe bir radyatör ızgarasının iki kenarında bumerang şekilli gündüz led farları ve köşelerde normal far ve sinyal lambalarını görüyoruz. Alt tarafta donanım seviyesine göre üzerinde sis farlarının yer aldığı, tasarımıyla oldukça tarz gözüken tampon tasarımı benden tam puan alıyor. Yerden yüksek duruşunu oldukça sportif olarak tamamlayan yeni Sportage'ı ikiz kardeşi Tucson ile kıyasladığımızda arada seçim yapmakta zorlanıyorum. Yeni Kia Sportage'ın profiline geçtiğimizde ön taraftaki kadar hareketli olmayan daha olgun bir tasarım bizleri karşılıyor. Yeni Kia Sportage'ın profilini önceki nesliyle kıyasladığımızda iki nesil arasında hiçbir benzerlik göremiyoruz. Önceki nesilde daha oval ve tabiri caizse dolgun bir profil tasarımına sahip olan Sportage, 5. neslinde daha keskin hatlara kavuşuyor. Kapı tutamaklarının hemen altında bulunan keskin omuz çizgisi arkaya doğru geldiğinde rayından çıkarak üst taraftan devam ediyor. Yine önceki neslinde arka kapı üzerinde bulunan kelebek camı da kapı üstünden alınarak C-Stun üstüne geçiyor. Bu hamleyle ikiz kardeşi Tucson ile olan benzerliği de artmış oldu. Onu kardeşinden ayıran en önemli parça ise Tucson'da camın üstünden gelen alüminyum parçanın yeni Sportage'da camın altından gelmesi oldu. Yeni Kia Sportage'ın arka tarafına geçtiğimizde ise beni heyecanlandıran çekici bir tasarımla karşılaşıyoruz. Evet, hali hazırda satışta bulunan Sportage'ın arka tasarımını da oldukça beğeniyorum. Ve yıllar geçse de eskimeyeceğini düşünüyorum. Yeni Kia Sportage'ın arka tarafı da önceki nesline felsefe olarak benziyor. Fakat Kia markasının yeni tasarım diline ve elektrikli EV modellerine gönderme yapan sade ve şık bir tasarıma sahip olması onu yolda gördüğümüzde çok daha kolay tanımamıza neden olacak. Karakteristik arka stop tasarımı ve Kia markasının yeni logosu çift renkli bagaj kapağı üzerinde kendine yer buluyor. Arka tarafa indiğimizde önceki neslinde tampon üzerinde yer alan sinyal lambalarının gidip yerinde reflektörlerin kaldığı oldukça şık bir difüzör ve tampon tasarımını görüyoruz. Yeni Kia Sportage boyutlar konusunda ilk defa biri uzun, biri kısa olmak üzere iki farklı seçenekte satılacak. Yeni Kia Sportage'ın kısa versiyonu 4485 mm ile önceki nesliyle aynı uzunlukta, 1865 mm ile 10 mm daha geniş ve 1660 mm ile önceki nesline göre 5 milim daha alçaldı. Kısa versiyondaki dingil mesafesi ise 2680 mm ile önceki nesline göre 10 mm daha uzadı. Yeni Sportage'ın Avrupa'ya gelmesi muhtemel olmayan uzun versiyonunda ise yükseklik ve genişlik aynı kalırken boyutsal uzunluğu 4660 mm, dingil uzunluğu ise 2755 mm oluyor. Yeni Kia Sportage'ın iç mekanına geçtiğimizde kardeşi Tucson'da olduğu kadar heyecan verici olmayan, nispeten kullanıcı odaklı bir tasarım bizleri karşılıyor.
Yeni Sportage'ın iç mekanına adımımızı atar atmaz ilk dikkatimizi çeken yenilik konsol boyunca uzanan tek parça halindeki ekran oldu. Fakat oraya gelmeden önce üzerinde Kia'nın yeni logosunun yer aldığı, öyle pek de yenilenmiş gibi gözükmeyen direksiyon simidine bakmadan olmaz. Direksiyonun hemen arkasında Hyundai'den aşina olduğumuz 12 inç büyüklüğünde bir dijital gösterge ekranı bulunuyor. Renkleri, teması ve özellikleriyle Tucson'da da kullanılan bu ekranı ben beğeniyorum. Onun hemen yanında yine onunla aynı büyüklükteki multimedya ekranını görüyoruz. Üzerinden kablosuz olarak Apple CarPlay ve Android Auto özelliklerinin kullanılabildiği bu ekranın dokunmatik hassasiyeti oldukça iyi. Multimedya ekranının hemen altında fiziksel tuş kullanımının oldukça azaltıldığı klima kontrol ünitesini görüyoruz. Önceki nesline göre daha modern gözüken bu ünitenin konumu ve tasarımı oldukça şık. Aşağıya doğru indiğimizde yine önceki nesline göre yükseltilen orta konsol bizleri karşılıyor. Orta konsolun yükseltilmesi yeni Sportage'ın daha lüks ve güven veren bir tasarıma kavuşmasını sağlamış. Seçmiş olduğunuz şanzımana göre değişen vites seçicisinin hemen önünde bir adet 12 volt soket girişi, bir USB-A ve bir de USB-C girişleriyle kablosuz şarj pedi bulunuyor. Ortaya geldiğimizde tek bir yere toplanmış koltuk ısıtma ve havalandırma tuşlarıyla direksiyon ısıtma tuşunu görüyoruz. Koltuk ısıtma demişken yeni Sportage'ın elektrik destekli koltukları sınıf standartlarını karşılayacak düzeyde. Tıpkı önceki neslindeki gibi üstleri açık olarak konumlandırılan 2 adet bardaklığı ise çok beğendiğimi söyleyemem. Mod seçim tuşları ve geri görüş kamerası gibi özelliklerin tek bir yerde toplanmış olması yeni Sportage'ın kullanıcı odaklı tasarımına atıfta bulunuyor. Tıpkı kardeşi Tucson'da olduğu gibi piyano bilek kaplamanın kullanıldığı orta konsol işlevselliğiyle ön plana çıkıyor. Olmazsa olmaz kol dayamanın içinde ise nispeten derin diyebileceğimiz kaplamasız bir saklama alanına yer verilmiş. Yeni Sportage'ın arka koltuklarındaki diz ve baş mesafesi alçalan boyuna rağmen oldukça iyi durumda. Arka tarafta seyahat eden kullanıcıların ihtiyaçları göz önüne alınarak tasarlanan yeni Sportage'da ön koltuk arkalarında yer alan askılık ve cepler benden artı puanı almayı başardı. Orta tarafa geldiğimizde üzerinden herhangi bir ayarın yapılmadığı havalandırma menfezini görüyoruz. Yeni Kia Sportage'ın kısa versiyonundaki bagaj hacmi için henüz net bir rakam verilmese de önceki neslinde bulunan 467 litrelik hacmin üstüne çıkacağı kesin. Uzun versiyonda ise koltuklar dik konumdayken 637 litre gibi oldukça büyük bir değer sunuluyor. Yeni Kia Sportage'ın duyduğunuzda oldukça hoşunuza gidecek gelişmiş güvenlik ve sürücü yardımcı özelliklerini gelin hep birlikte öğrenelim. Yeni Sportage'da Hyundai Kia ortaklığında geliştirilip kullanılan ADAS isimli birçok aktif ve pasif güvenlik özelliği bulunuyor. Yeni Sportage'ın muhtelif yerlerinde konumlandırılmış 12 adet ultrasonik sensör ve kamera sayesinde her an çevrenizde olup biten her şeyi fark edebileceksiniz. Bu özelliklerin ilk sırasında özellikle sokaklarda ve şehir içi trafiğinde her an önümüze çıkabilecek yaya ve araçlara karşı otomatik acil fren yapan önden çarpışma önleyici FCA, köşelerde bulunan sensör ve kameralar yardımıyla şerit değiştirmek istediğinizde kör noktanızda bir araç var ise aynalar üzerinde bulunan uyarı ışıklarıyla sizi uyaran kör nokta uyarı sistemi BCW, kör nokta uyarı sisteminin bir tık üstünde bulunup aynalar üstünde yer alan kameralar sayesinde siz sinyal verip şerit değiştirmek istediğinizde dijital gösterge ekranı üzerinden açılan ekran ile arkanızı gösteren kör nokta monitörü BVM, belki de CSU segmenti içinde bir devrim olabilecek, özellikle dar alanlara park etme konusunda sorun yaşayan kullanıcılar için anahtar üzerinden çalışan akıllı park asistanı RSPA, yine özellikle park alanlarında yapılan geri manevralarda aniden arkanızdan geçen araçlara tehlikeli şekilde yaklaşmanız durumunda
Sizin yerinize acil fren yapan arka çapraz çarpışma uyarıcı asistanı RCCA, aynı şekilde bir yayaya yaklaşmanız durumunda fren yapan arka park çarpışma önleyici PCA ve daha birçok üstün güvenlik özelliği yeni Kia Sportage'da sizi bekliyor. Şimdi gelin yeni Kia Sportage'da bulunan verimli motor seçeneklerini ve yenilenen şanzımanları hep birlikte öğrenelim. Yeni Kia Sportage'da Hyundai ile birlikte geliştirilen motor ve şanzımanlar kullanılıyor. Yeni Sportage'da ilk etapta biri benzinli, diğeri dizel olmak üzere iki farklı motor seçeneği sunulacak. Benzinli motor seçeneğinde Hyundai modellerinden oldukça aşina olduğumuz 1.6 TGDI 4 silindirli motor bulunuyor. 177 beygir güç ve 265 Nm tork üretilen bu motoru 6 ileri manuel, 7 ileri çift kavrama DCT ya da 8 ileri düz otomatik ile satın alabileceksiniz. Yakıt tüketimi tarafında şehir içinde 100 kilometrede 7.9 litre tüketen bu motor, şehir dışında 6.2 litreye kadar yakıt sarf ediyor. İkinci sırada yer alan dizel motoru ise yine oldukça yakından tanıdığımız 2.0 CRDI motor oluyor. 183 beygir güç, 417 Nm tork üreten bu motoru yalnızca 8 ileri otomatik vites ile satın alabilirsiniz. Yeni Kia Sportage Avrupa'da şu an en düşük 22.890 Euro'dan başlayıp en pahalı modelde 45.250 Euro'ya kadar alıcı buluyor. Türkiye'de ise en düşük 292.900 liradan başlayıp en pahalı modelde 479.900 liraya alıcı buluyor. Bu arada Kia 28 yıllık Sportage tarihi boyunca ilk defa Avrupa pazarı için özel bir Sportage modelini Eylül ayında yapacağı lansman ile kullanıcıların beğenisine sunacak. Bu modeli de oldukça merak ediyorum doğrusu. Yeni Kia Sportage'ın baştan aşağı yenilenen tüm özellikleri bu şekildeydi. Ben yeni Sportage'ı yeni Tucson kadar olmasa da beğendiğimi söyleyebilirim. Özellikle uygun fiyatıyla çok tercih edilen modellerden biri olan Sportage, yenilenen bu tasarımıyla oldukça ilgi çekeceğe benziyor. Peki siz yeni Kia Sportage hakkında ne düşünüyorsunuz? Aklınıza takılan her şeyi ve yeni Kia Sportage hakkındaki düşüncelerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz. Ayrıca sonraki videolardan anında haberdar olabilmek için kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.